Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün size evimden sesleniyorum. Benim bugün misafirlerim var. İran yemeği yapacağım. Yaparken de size göstermeye çalışacağım. Ben genelde misafirim geldiğinde ağır yemekler hazırlıyorum ve İran yemeği yapıyorum. Bugün de bol safranlı ziyafet yemeği olarak bilinen bir İran yemeği yapacağım. Nasıl yaptığımı da size göstermeye çalışacağım. Şimdi safranımızı demleyeceğiz. Önce safranımızı öğütmemiz lazım. Bunun her tanesi çok değerli. Bakın buraları döküldü, hemen onları almam lazım. Bu elimdeki safran havanı İran'da her yerde bulabilirsiniz. Mermer olanı var, taş olanı var, bakırdan olanı var. Ben bununla safranımı öğütüyorum. Şimdi İran'da çok rahat safranı öğütebilmek için birkaç tane de böyle şeker döküyorlar böyle hafiften. Onunla daha rahat öğütüyorlar ama ben gerek duymuyorum. İyi öğütebiliyorum. Bunu şimdi pudra haline getireceğiz. Şimdi safranın farklı demlenme yöntemleri var. Ben size en iyisini söyleyeceğim. Bana bunu safran satıcısı söylemişti. En iyi yöntem buzun içinde 4 saat bekletmek dedi. Ben size bunu göstereceğim. Farklı yöntemlerden bir tanesi ilk buza koyuyorlar, sonra sıcak suyla şokluyorlar ya da direkt sıcak su koyarak demliyorlar. Ama ben de tecrübeyle en iyisinin 4 saat buzda bekletilmesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü tam böyle bütün o saresi, özü tamamen yavaş yavaş buzun içinde çözülüyor. Bakın bu şekilde toz haline gelecek. İstediğim kıvama geldi. Şimdi buzlarımızı atıyorum. Buzla demleyeceğim. Safran biliyorsunuz dünyanın en pahalı baharatı. Safranı çok az kullanır insanlar. Ay buzum gitti. Çok az kullanırlar ama ben çok fazla safran kullanırım. Bu arada hamile kadınlar için çok fazla safran kullanmak iyi değildir. Çocuk düşüklüğüne sebep oluyor. Ama tabii kimse de o kadar safran kullanmaz. Bu da ufak bir dipnot olsun. Safranın faydalarını bilmeyenler için o kadar çok faydası var ki size anlatamam. Hatta ben safran yağı satıyorum. Onun faydaları da aynı. Şu kadar safran yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi bunun ağzını kapatacağım ve demlemeye bırakacağım. Şimdi bu 4 saat bekleyecek. Safranın saymakla bitmeyen faydaları var ve en belirgini de mutluluk hormonu salgılıyor. Yani ne zaman safran içsem ya da yemekte kullansam o kadar mutlu oluyorum ki kahkahalar atıyorum. Öyle bir, yani şöyle söyleyeyim size, 1-2 saat böyle inanılmaz sizi neşeli yapıyor. Sonrasında bir anda duruyorsunuz. Hatta size bir hikayemi anlatayım. Horasan bölgesinde tam safran toplama zamanıydı. Safran bahçelerine gittik. Yani safran tarlalarına. Oradayken böyle benim modum hiç iyi değildi. Böyle neşeli değildim. Biraz durgundum. Yani beni hiçbir şey güldüremezdi. Öyle bir moddaydım. Sonra safran tarlalarına gittik. Çalışanlar böyle kahkaha atarak safranları topluyorlar. Hatta safranın kokusu bile insanı neşelendirmede çok büyük bir etkisi var. Sonra ben oraya gittim ya, safran tarlasında biraz durdum, 5 dakika geçti, her şeye gülmeye başladım. Yani o kadar basit şeylere bile gülüyorum ki size anlatamam. Yani safranın kokusu bile çok etkili. Çok güçlü bir bitki. Zaten onun pahalı olmasının sebebi çok zahmetli olduğu için. Her çiçekte sadece 3 tane dal safran var ve gram işi satılıyor bu safran. Kilo işi satılmaz, zaten mümkün değil. Böyle bir bitki, bilginiz olsun. Ben de safran satıyorum, aklınızda bulunsun. Yani safran almak isterseniz benden alabilirsiniz. Çünkü ben en iyi safranı getirtiyorum. Kaliteli safran getirtiyorum. Şimdi İran yemeği yapıyoruz. Tabii ki de İran pirinci kullanacağız. İran'da da genel olarak yemekler pirinçli oluyor. Bu da Haşimi pirinci, İran'ın en iyi pirinçlerinden. Bu basmatiye benziyor ama değil. Ama indeksi düşük. Yani nişastası az bunun. Şimdi ben kişi başı bir tane su bardağı koyacağım. Misafirlikte yemek az gelsin istemiyorum. 4 kişiyiz. 4 bardak kullanacağım.
Çünkü bu yemek güzel olacağı için daha fazla yemek isteyebilirler. O yüzden yemek bitti demek istemiyorum. Bende biraz anaç ruhluluk var. Böyle yemeği yedirmeyi severim. Misafirlerime de güzel yemekler hazırlamayı severim. Hoşuma gidiyor. Bakın İran pirinci bu şekilde. Uzun ince ama basmati kadar uzun değil. Türkiye'de basmati adında Hint pirinçleri var. Çok iri ve uzunlar. Aslında bunlar sağlıklı değiller. Çünkü çok ciddi anlamda kimyasal gübre kullanılıyor. Zaten kötü kokuyor onlar. İran'da bu pirinçler çok ucuz. Yani İran pirinci pahalıyken yerli pirinç pahalı ama bu Hint pirinçleri çok ucuz oluyor ve restoranlarda genelde bu Hint pirinçlerini kullanıyorlar. Sağlık için pek faydalı değil. İranlılar genelde evlerinde Hint pirinci kullanmazlar. Zaten dışarıda bir restoran eğer İran pirinci kullanıyorsa yemekleri daha pahalıdır. Çünkü İran pirinci kendisi pahalı. Şimdi pirinçlerimi yıkayacağım ve sonrasında tuzlu suda bekleteceğim. Bu arada benim misafirlerim gastronomi bölümünden. Bendeki cesaret de kimsede yok. Yani alanında iyi olan şeflere gelip burada yemek yapacağım. Onlar batı alanında çok iyiler. Ben de onlara değişik bir tecrübe olsun diye doğu yemekleri yapacağım. Bakalım yemeklerimi beğenecekler mi? Nişastasını iyice alacağım. Tabii ki nişastası var ama çok değil. Birkaç defa yıkadıktan sonra tuzunu atacağım. Şimdi soğanlarımızı hazırlıyoruz. 2 büyük boy soğan kullanıyorum. Ben soğan doğramayı sevmem. O yüzden şefim soğanları doğruyor. Sağ ol şefim. Evet. Eti pişirmeden önce badem ve fıstıkları gül suyunda bekletmem gerekiyor. Gül suyumuz İran'dan. Şu ana kadar kullandığım en iyi gül suyu İran gül suyu. Bu da ek bilgi. Şöyle bunlar beklesin. Şimdi eti pişireceğim. Şimdi yemeği yapıyorum ama ben size yemeğin adını söylemedim. Kıyma nesar yapıyorum. Kıyma nesar da Kazvin'e özgü bir yemek. Yani ben oradayken de Kazvin'e özgü dediler. Genel olarak da öyle biliniyor. Şimdi İranlılar der ki şu şehre ait, bu şehre ait. Ama artık bilmiyorum orasını ama şunu söyleyeyim. Genel olarak Kazvin'e özgü bir yemek olarak biliniyor. Ziyafet yemeği, ağır bir yemek. Zaten göstereceğim baharatlardan sonra ne kadar ağır bir yemek olduğunu anlayacaksınız. Evet, şimdi eti harmanlayacağız. Biraz zeytinyağı kullandım. Ben genel olarak sıvı yağ, yani ayçiçek yağı kullanmıyorum. Sadece zeytinyağı kullanıyorum. Bir de 200 gram tereyağının 1/4'ini kullanacağım. Eti yüksek ateşte harmanlıyor muyuz, kavuruyor muyuz, ne diyoruz? Harmanlama mı diyoruz? Evet, hızlı hızlı. Suyunu vermemesi lazım. Bir 5-6 dakika eti kavuruyoruz. Çok fazla karıştırmamamız gerekiyormuş. Şefimiz öyle dedi. Bir tava koydum. Yine 200 gram tereyağının 1/4'ini buna koydum. 2 yemek kaşığı salça koyup kavuracağım. Şimdi etleri bir tabağa alıyoruz. Normalde su salmaması gerekiyordu ama ben etleri yıkadığım için su saldı. Yani etleri yıkamamam gerekiyordu ama ben yıkamak istedim. Şimdi buradan da salçaları kavuruyoruz. Şimdi etleri başka bir tabağa aldık ve soğanları etin olduğu tavaya koyuyoruz. Yani onun yağsıyla şimdi soğanları harmanlayacağız. Harmanlama mıydı? Kavurmak. Kavurma. Kavuruyoruz. Şimdi yemeğin içinde olacak baharatları hazırladım. Size ne kadar koyacağımı söyleyeceğim. 1 çorba kaşığı zerdeçal, yarım çorba kaşığı tarçın,
1 çorba kaşığının 1/3 kimyon. Bu arada bu tarçın, bu kimyon, pardon. 1 yemek kaşığı kuru gül, Muhammed gülü diye geçiyor. Ve 1 yemek kaşığının 1/4 zencefil, 1 muskatın 1/4. Muskatı da rendeledim. Ve bir tane karanfilimiz var. Ve 8-10 tane de kakulemiz var. Kakule ve karanfili de döveceğim. Toz haline getireceğim. Öyle yemeğe koyacağım. Şimdi baharatlarımızdan zerdeçalı soğana koyacağım. Evet. Soğanı kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi eti soğanları ekliyoruz. Tekrar kavurmaya devam edeceğiz. Şimdi salçayı ete ekliyoruz. Şimdi etimizi kavurduk. Son işlemleri yapacağız. Benim ocağım elektrikli. Ben 3'te kullanıyorum. Siz çok kısık ateşte kullanmanız lazım. Şimdi sadece etin üstünü biraz geçecek kadar su koyuyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi biraz kemik suyu kullanacağım. Ve size gösterdiğim baharatların yarısını şimdi yemeğe koyacağım. Bu yemek toplamda 3 saatte pişecek. Ama 2 saat piştikten sonra bu baharatları ekleyeceğiz. Ve şu an en önemli işlemlerden bir tanesi, 2 tane defne yaprağı atıyorum. Bu baharatlar dışında koymam gereken başka şeyler de var. 2 saatten sonra onları da koyacağım. Size de göstereceğim. Şimdi yemeğin ağzını kapatacağım ve 2 saat pişmeye bırakacağım. Evet, bu yemekte portakal olacak. Şimdi portakal kabuklarını alıyoruz. Yani portakalın kendisi değil, kabukları olacak. Ferhan bu portakalı soydu. Sonra şu beyaz kısmını aldı. Sonrasında da bakın o beyaz kısmından temizliyor. İnce işçilik. İşinde çok iyi maşallah. Şimdi beyaz kısmını niye alıyoruz? Acı olmasın diye. Çünkü yemeğe acı tat vermemesi lazım. Sonrasında bunu da sıcak su ve sonra soğuk suyla şoklayacağız. Bu şekilde acılığı gidecek. Şimdi portakal kabuklarını kaynayan suya attık. 2-3 dakika bunun içinde kaynayacak. Şimdi buzlu suya koyup şokluyoruz. Şokluyoruz çünkü yumuşak olmasını istiyoruz ve evet, acılığının gitmesini istiyoruz. Acılığının gitmesi için bunu yapmamız lazım. Fırına koyduğunuz sebzelerin yanmasını istemiyorsanız, o lezzet kaybının olmamasını, yine aynı şekilde böyle ilk başta kaynatıp sonra soğuk suyun içerisine, buz gibi suyun içerisine koyup fırına koyduğunuz zaman bu siyah kararmaz. Şimdi 2 saat geçti. Diğer baharatları ekleyeceğim. Öncelikle defne yapraklarını içinden alacağım. Şöyle elimde alıyorum. Linç yemeyeyim. Evet, bunu aldık. Şimdi 2 çorba kaşığı safran ekleyeceğim. Burada ben biraz safranı bol severim. 3 yemek kaşığı koyacağım. Bakın ne kadar iyi oldu. Sadece buzla demlediğimde bu şekilde oluyor. Sonra 1 yemek kaşığı da gül suyu koyuyoruz. Ve kalan diğer baharatları da şimdi ekleyeceğiz. Burası biraz karıştı çünkü aynı zamanda İran helvası yapıyorum. Ortalık savaş alanı. Mutfağım küçük, o yüzden böyle oluyor. Süper. Kokusu çok güzel geliyor şu an. Şimdi tuzu ekleyeceğim. 1 yemek kaşığı da tuz ekleyeceğim şimdi.
yemek kaşığı fazla mı gelir? Yeterli değil mi? Yeter aynen. Biraz benim elim tuza fazla gider de abartmamam lazım. Tamam. Şimdi bir saat daha pişecek. Evet, şimdi sırada pilav var. Pilavı bizim usulde yapmıyoruz. İran usulü yapacağız. Suyu haşladık, tuzunu attık ve ıslatılmış pirinçlerimizi ekleyeceğiz. Şimdi bu kısım çok hassas. Çünkü tam pişmeden almamız gerekiyor. Sonunda demleyeceğiz çünkü. Şimdi belki 5 dakika ya da 5 dakika bile değil. Pirinçler haşlanacak ve hemen süzeceğiz. İran yemeklerindeki o safranı görüyorsunuz ya pilavın üstünde tane tane. Bu usulde yapılırsa öyle durur. Yani Türk usulüyle pilav yapılırsa ıslak olduğu için bütün pilav sarı olur. Biz sadece birazcık sarı olmasını istiyoruz. Bu arada bir saniye. Ben İran helvası yaptım az önce. Bakın. Bunun tarifini de Instagram'da verdim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi pirinci alıyorum. Ne tam pişmiş ne de pişmemiş. Tam ortasında. Bu çok hassas bir nokta. Evet, şimdi süzeceğiz. Şimdi testini de yapalım. Bakın, pirinç kesiliyor ama ezilmiyor. Tam böyle istiyorum. Evet. Şimdi pirinci tencereye koyacağız. Normalde terdik yapılıyor. Türkçesi Azerbaycan Türkleri ve Türkmenler gazmak diyorlar. Bu gazmak patatesten ya da ekmekten oluyor. Pirincin kendisinden de oluyor. Benim patatesim kalmamış evde. Böyle lavaş tarzı ekmek de yok. Biraz Leyla'yımdır. Hep bir şeyleri unuturum. Her neyse. Ama ben pirinçten yapacağım. Şimdi pirinçlerimizi tencereye ekliyoruz. Ağzını kapatacağım. 1-1,5 saat demlemeye bırakacağım. Altı tutacak. Altını tutmasını istiyorum zaten. Ve yavaş yavaş da demlenecek. Tam böyle yumuşacık bir kıvam alacak. Ve sonrasında da son işlemlerini yapacağız. Safran ekleyeceğiz. Evet. Zahmetli bir yemek aslında. Zahmetli de değil de uzun sürüyor gibi. Değil mi? Aynen. Değil mi kameramanım? 5 saattir çekimdeyiz arkadaşlar. Çok kısık ateşte. Evet, 1-1,5 saat demlensin. Son olarak fıstık, badem, zereşk ve portakal kabuklarını harmanlayacağım. Yani soteleyeceğim. Bunları üzerine koyacağız. Evet, ilk zereşklerimizi koyuyoruz. Ve hemen peşine daha önce gül suyunda ıslattığımız badem ve fıstıkları ekliyoruz. Ve peşine portakal kabuklarını koyuyoruz. Şimdi biraz yağ koydum pilava ve safran koymak için bir kısmına şöyle pirinç ayırıyorum.
Evet, safranlı pilavımız hazır. Şunu kazmak tutturmaya çalışıyorum, terlik dibini. Tutar mı tutmaz mı bilmiyorum, tutturmaya çalışıyorum. Sunum için hazırlanıyorum. Şöyle bir tepsim var. Aslında güzel bir bakır tepsi. Elimde bu var. Bunun içine koyacağım. Evet, şimdi pirinci koyuyoruz. Biraz pirinci fazla yapabilirmişim. Şunu koyalım. Etini böyle üstüne koyuyoruz. Yemeğimiz çok etli oldu. Pirinci gerçekten biraz daha fazla yapsaymışım, fena değilmiş. Et koyuyoruz. Evet. Pirinci çok fazla koyduğumu da düşünmüştüm ama daha fazla koymam gerekiyormuş. Terdik olmuş. Yaptım sanıyordum ama iyi görünüyor. Safrandan hiçbir zaman kesmem. O yüzden bu kadar sarı. Şimdi son olarak üstüne nesar denilen kısmı koyuyoruz. Tuğba, yorumlarını alalım. Bakalım. Misafirlerim geldi. Aynı anda baharatların ne kadar konduğunu biliyorum ama hepsinin tadını aynı anda alamıyorum ve böyle fresh bir tat geliyor. O neden geliyor? Neden geliyor hocam? Fresh tat. Umami gibi bir şey oldu. Evet. Umami Bunun tatlar. içinde 12 çeşit baharat var Hı hı. ama hiçbiri baskın gelmiyor. Ve hepsinin miktarı Evet. farklı. Hiçbiri baskın Çok gelmiyor. güzel Evet. olmuş. Ellerine sağlık. Etin tadı da müthiş. Pilavlar da çok güzel. Ellerine sağlık. Bayıldım. Afiyet olsun. Ayranın tadına da bakabilir misin? Tamam. İçinde onun fesleğen ve kuru gül var. Gül kurusu. Reyhan gibi bir tat alıyorum. Zaten fesleğen reyhanlar bir şey. Kardeş. Çok güzel. Bu da çok güzel. Çok fresh geliyor tadı. Çok beğendim. Ellerine sağlık. Çok güzel hepsi. Afiyet olsun. Evet Ferhan, senin yorumlarını alayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci tabağı alıyorum. Çok bir şov yapmaya gerek yok. Çok lezzetli. İzninizle yemeğin tadını çıkarmak istiyorum. Gayet iyi olmuş. Berna Hanım'a teşekkürler. Tamam, yemeği yorumla. Yemek yani bir gastronomi mezunu olarak şaşırtıcı bir yemek. Çünkü 12 çeşit baharat olmasına rağmen ve miktarları farklı olmasına rağmen hiçbiri birbirine baskın değil. Gerçekten güzel. Teşekkürler. Evet, şunu da söyle. Daha önce yemiştin. Sonra tekrar istedin, o yüzden yaptık. Berna biraz övgü istiyorum bu kadarıyla. Bu yemeği ilk defa Berna yapmıştı. Gayet güzeldi. O yüzden ikinciye de istedik. Gerçekten Berna bu işi iyi yapıyor. Sadece gezmekle olmuyormuş demek ki. Yemek yapmaktan azmış. Afiyet olsun. Size Leyla olduğumu söylemiştim. Videonun kapanış kısmını çekmeyi unutmuşum. Böyle bu İran yemeğini size göstermeye çalıştım. Tarifini de tam olarak nasıl olduğunu aşağıda yazdım. Bakabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi ben havalimanındayım. Yeni ülkeme gidiyorum. Bir sonraki videomda yeni ülkemde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.